Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yeni iPhone'lar tanıtıldı ve bu videoda her anlamda en güçlü ve telefon dünyasının an itibariyle en iyisi yani 16 Pro Max'in ön incelemesini yapacağız ve alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Fakat baştan bir duyuru yapacağım. Eğer bizim kanalı takip ediyorsanız şu ana kadar hep yeni iPhone'lar çıktığında ön incelemelerini yaptıktan sonra kutu açılımı inceleme veya uzun kullanım testi gelmiyordu. Çünkü şu anlık Apple Türkiye ile bir bağlantım yok. Bu cihazların hepsini alıp incelemek imkansız. Fakat artık bu sene bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi. O yüzden ön siparişi açıldığında Almanya'ya gidip 16 Pro Max'i satın alacağım. Yani bu sene sadece ön inceleme olarak değil, kutu açılımı, inceleme, uzun kullanım testi de ayrı ayrı gelecek. Yani kanalda 16 Pro Max ile ilgili bol bol video bulacaksınız. Ayrıca bir spoiler vereyim. 16 Pro Max'in kutu açılımında kanalla ilgili çok ciddi bir değişiklik olacak ve bu noktada destekleriniz benim için çok önemli. 16 Pro Max'in kutu açılımını kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Açıkçası tasarım yönünde 15 Pro Max ile çok bir fark yok. Kamera modülü ve kasa yapısı olarak Pro serisinde alıştığımız tasarımı görüyoruz. Renk seçeneklerinde de iki değişiklik var. Siyah ve beyaz renkleri biliyoruz. Natural titanyum biraz daha griye yaklaşmışken çöl titanyumu da 2 senedir göremediğimiz gold rengin yerini almış gibi. Ve ben özellikle çöl titanyumunu gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü bence bu renk cihazı tam olarak premium seviyeye taşıyor. 8.25 mm kalınlık ve 227 gramlık bir ağırlığa sahip ve incelen çerçeveler, büyüyen ekranla beraber muazzam bir deneyimle karşılaşacağız. Burada 6.9 inç gibi S24 Ultra'dan bile büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. XDR OLED 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve tabii ki HDR10 Plus, Dolby Vision, ProMotion gibi üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Parlaklık olarak da maksimum 2000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran yönünde her zamanki gibi kusursuz ve Yonga seti kısmında şu anda dünyanın açık ara en iyi işlemcisini yani A18 Pro'yu görüyoruz ve bu işlemci şu anda gerçekten rakipsiz bir konumda ve yeni 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimiyle de özellikle Apple Intelligence'da bize çok ciddi bir artı sağlayacak. A17 Pro ile beraber Ray Tracing desteği duyurulmuştu. Yani konsol oyunlarını 15 Pro Max'te de oynayabilecekken 16 Pro Max'teki Ray Tracing performansı A18 Pro ile beraber 2 kat artmış durumda. Yani bu da oyunlarda daha akıcı bir deneyim ve de gerçeğe çok daha yakın grafikler almamızı sağlayacak. Batarya tarafında 4676 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. MagSafe desteğimiz de var. Ayrıca MagSafe de yenilendi ve 15 Pro Max'e göre 235 mAh büyüyen batarya ile beraber ortalama 2-3 saat daha fazla ekran süresi alabileceğiz ki şu anda piyasayı düşündüğümde de 16 Pro Max batarya anlamında en güçlü telefon. Kamera konusunda alıştığımız üçlü kamera sistemini görüyoruz. Fakat bu kez donanım çok daha farklı bir noktada. Ana kameramız 48 megapiksel Sensor Shift OIS desteğine sahip. f1.78 diyaframın yanında ikinci kamera 12 megapiksel f2.8 5x optik zoom yapabilen telefoto kamerası ve ultra geniş açıda 12 megapikselden 48 megapiksele atlıyoruz ve bu kamerayla beraber makro çekimler yapabileceğiz ve yeni kamera denetim tuşu geldi. Bu sayede artık gerçekten bir profesyonel makine kullandığımızı hissettiriyor. Artı olarak 4K 120 FPS desteği geldi ve ses tarafında da ciddi iyileştirmeler var. Spatial Audio Capture, Audio Mix özelliğiyle beraber sinema deneyiminde surround ses kaydı yapabileceğiz. Yani bu noktada stüdyo seviyesini yakalayacağını düşünüyorum ve burada işlemciyle kameranın uyumu oldukça önemli. A18 Pro'ya eklenen medya ünitesiyle beraber video çekip, fotoğraf çekip bunları işleme konusunda da işimizi çok kolaylaştıracak. Ama şimdi fiyatlara geçelim. Aslında 15 Pro Max'e göre 16 Pro Max'in fiyatlarında herhangi bir değişim yok. 256 GB'lık baz modeli 1199 dolar. Fakat ülkemizde 99.999 TL'den başlıyor. Yani 100.000 diyebiliriz. 1 TB'lık modeli de 119.999. Açıkçası bu cihaz herkese göre değil. O yüzden diğer cihazlardan ziyade fiyatı biraz daha farklı değerlendirmek gerek ki yurt dışı fiyatını düşünürsem büyüyen ekran artık tam olarak profesyonel diyebileceğim bir kamera paketi ve gelişen ses deneyimi A18 Pro ile beraber fiyatını çok net şekilde hak ediyor. Ama ülkemizde vergilerden dolayı sadece belli bir kesim için mantıklı diyebilirim. Yani bu telefonu alıp profesyonel amaçlı kullanacaksak içerik üretimi, mimarlar, editörler profesyonel amaçlı kullanıyorsanız gayet mantıklı bir telefon ve özellikle makro çekim ve 48 megapiksellik yeni ultra geniş açı bence en önemli artılardan. Ve son olarak 16 Pro Max ile ilgili son bir değerlendirme yaparsam açıkçası 15 Pro Max'e de kıyasladığımda 16 Pro Max'i ben gayet
gayet beğendim. 15 Pro Max'ten bile geçseniz ciddi farklar hissettirecek bir telefon. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 16 Pro Max alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve 16 Pro Max'in kutu açılımını kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.